Merhaba. 2 dönemdir Kadir Has Üniversitesi'nde fotoğraf dersi veriyorum. Bu dönem malumunuz korona yüzünden tüm okullar online eğitime geçmek zorunda kaldı. Ben de öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için ders dışı aktivite olarak konuk çağırmaya karar verdim. Sosyal medya influencerlarından telif avukatına, Hollywood'da çalışan 3D görsel efekt uzmanından Ice fotoğraf denetmenine pek çok farklı alanlarda kişiler konuk oldu ve olmaya devam ediyor. Fotoğraf çevresinde ama fotoğrafla sınırlı olmadan yaptığımız online söyleşileri bu seride izleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz Ayne Bileyim. Ayne kendisi Kamboçya'da aşevi açtı. Çok basit fotoğraflarla, yani baktığınızda bu fotoğrafta hiçbir şey yok diyebileceğiniz fotoğraflarla insanların ruhuna dokunarak çok acayip işler yaptı. 200'ün üstünde insanı hayatını değiştirdi. Yüzün niye kapalı, ondan başlayalım. 2009 yılından beri sosyal medyayı aktif kullanıyorum ve o zamandan beri anonim olarak yer alıyorum. Burada aşevi açtıktan sonra da bunu bu şekilde devam ettirmek istedim. O yüzden kimse gerçek ismimi, yüzümü bilmiyor. Sadece birebir tanıştığım insanlar tanıyor beni. Bu şekilde de devam edecek. Hani yaptığım şeyler kimliğimin önüne geçsin istiyorum. Kendimi bir yerlerde evet bunu ben yaptım, herkes beni tanısın, orada yer alayım diye düşünmektense sadece işimi yapayım diye bu şekilde anonim olarak devam ediyorum. Nasıl aşevini açmaya niyet ettim? Öncelikle grafik tasarımcıyım ben. Bundan yaklaşık 6 sene önce Büyükada'da çok güzel bir hayatım vardı. Online çalışıyordum, freelance çalışıyordum, yemek kitapları yapıyordum. Yemekleri yapıp fotoğraflarını çekip tasarımını yapıp bitmiş halde müşterilerime gönderiyordum. Sonra bir gün bir yazı okudum. Özgür'ün yazdığı bir yazıyı. Özgür'le de yollarımız böyle kesişti. Yazıda Kamboçya'daki ucuz hayattan bahsediyordu ama benim ilgimi o çekmedi. O yazının altındaki başka bir yazı. Bu da ilginizi çekebilir yazısı ilgimi çekti. Orada çöp toplayarak yaşayan insanların hayatını anlatıyordu. Ayda $5 sadece pilav yiyerek yaşayan insanlardan bahsediyordu ve bir video vardı. Videoda bir tane çocuğa annesi pilav yediriyor. Pilava sulu bir şey katmış. Onu yediriyor ve çocuğun kafasının etrafında onlarca sinek. Sinekler böyle uçuşuyor. Ben orada bittim. Ben ne yapıyorum burada dedim. Ben burada sırf kendi keyfim için, sırf kedime aldığım yiyeceklerle oradaki bir aile aylarca geçinebilir dedim. Ve Özgür'e mesaj attım. Ben oraya gelip aşevi açsam nasıl karşılarlar dedim. 3 ay sonra oradaydım. Müthiş bir şey. Ben ilk gördüğümde şeydi ya böyle. Hani o sırada çok fazla mesaj geliyordu. Ya böyle bir hevesle, ya öyle bir niyeti var tamam yaparsın falan deyip geçmiştim yani de hakikaten yaptın yani. O bakımdan seni tebrik ediyorum yani. 5 yıldır bitmeyen bir hevesim var. Evet ya. Böyle önüme koydukları koca setleri, açtıkları kocaman hendeklere rağmen hala yılmadan devam etmeye çalışıyorum. Neler yapıyorsun orada? Nasıl geçiyor? Neler yapıyorum? İlk geldiğimde sadece yemek yapıyordum onlara. Bu arada Özgür'ün yazısında okuduğum köyde 25 tane ev vardı. Ben gittiğimde 50'den fazla ev vardı. Dedim ki herhalde şu 5 ayda oldu. Daha fazla ev yaptılar. Olsun dedim, gelmişim, yarısına verecek halim yok bu yemeği. Her şeyi hazırladım, aşevini tuttum, sefer taslarını aldım, yemek malzemelerini aldık, elemanları buldum. Açmadan bir gün önce mangal yapmaya gittik hep beraber. Özgür de geldi. Dedi ki burası o köy değil. Yanlış köye açtım. Ama sorun değil, onlar da fakir. Ya bütün ülke öyle ihtiyaç durumunda olduğu için çok da sıkıntı değil ama. Her şeyi toparlayıp öbür köye de gidemedim. 5 senedir o köydeyim. İlk başlarda yemek veriyordum sadece. Sonra bu fotoğraf işi çıktı. Bir arkadaşım dedi ki tamam çok güzel, sen çalışıyorsun, freelance'ın, Türkiye'deki müşterilerinden para kazanıyorsun, onları köy için harcıyorsun ama dedi. Ülkenin durumu da o kadar iyiye gitmiyor. Bir gün işlerin kötü giderse orada ne yapacaksın dedi. Ben dedim, bu arada bu yıl 2015'ti değil mi? Evet, 2014 sonu. 2014 sonu, 2014 tamam. 14 Eylül, Ekim gibi ben geldim. Ocak 15'te dağıtıma başladım 2015'te. Okay. Dedi ki ben köye yemek ısmarlamak istiyorum ama sen bana bir tane fotoğraf çekeceksin. Sakın bunu yanlış anlama, ben bunu insanlara ben yardım ediyorum diye göstermek için çektirmiyorum. Sadece insanların haberi olsun.
Sen orada insanların karnını doyurmaya çalışıyorsun. Belki başkası da görecek. O da onların karnını doyurmak isteyecek dedi. Böyle başladık fotoğraf çekmeye. İşte çocuklar kağıdı tutuyorlar. Günün yemeğini Özgür ısmarladı. Teşekkür ederiz gibi. Böyle gerçekten çok fazla yayılmaya başladı ve bu sefer onlara sadece yemek veriyor olmam yetmedi. Çünkü para geliyor. Ne yapacağım parayı, gelen parayı? Nakitle dağıtamam onları. Yer sahibimizde de sorunlar oldu. Çocukların oraya gelmesini istemeyince ben bir sinirlendim. Gittim başka boş bir arazi tuttum. Sadece bir tane çatı var arazinin ortasında. Dedim ki örün, burayı okul yapıyoruz. Orayı okul yapıyoruz. Çatı var mıydı? Özür dilerim ya. Ben sanki bomboş bir arazi diye hatırlıyorum. Sadece çatısı vardı. Aşağısını ördürdüm. İşte 2 tane sınıf yaptık. Aşevini yaptık. Bir de orada kalanlara ev yaptık. Ondan sonra kelebek parkı şuydu buydu derken Orada sen bir de çocukları hastaneye falan da götürüyordun değil mi arada sırada? gelen bağışlarla her şeyi karşılıyoruz. Eğitiminden tut, hastane masrafları, çocuk bezi, maması, yemeği, sütü, evlerine çimento lazım oluyor, işte kum lazım oluyor, onları yapıyoruz. Evleri yıkılıyor, yenisini yapıyoruz. Bitmiyor. Peki burada grafikerliği bıraktın ya, böyle fotoğraftı, şuydu buydu bu işler. Hı hı. Gittin orada çimentolarla uğraşan bir müteahhit oldun bir bakıma. Algıda seçiciliğim değişti. Böyle vitrine falan bakmıyorum. İnşaat malzemeci vitrinlerine bakıyorum. Aa diyorum bu çimento daha mı iyi? Yani çimentodan anlıyorum artık. Benim ne işim olur çimentoda? Ustalara işi nasıl yapacağını öğretiyorum. Bu kadar açtım. O her yerde. Ustayla uğraşmak her yerde sıkıntı ya. Çok zor. İlk fotoğrafını çektiğin zaman hatırlıyor musun bu konseptle ilgili? Öyle arkada fon yok, yeşillikler içinde. Çünkü o zamanlar bahçedeydik. Daha yeni başlamıştık. Ya bu tip bir fotoğrafla başladın sonuçta değil mi? Ya tam bu olmasa da. Evet. Bu ne? Anneler Günü. Artık insanlar özel günlerinde de yemek ısmarlamaya başladılar bize. Anneler Günü, Babalar Günü, yılbaşı. Maddi değeri olan bir hediye almak yerine artık manevi değeri olan şeyler paylaşmak istiyorlar. Çünkü artık her şeyi o kadar çok tükettik ki. Yeni bir kravattan, yeni bir gömlekten, yeni bir işte blenderdan ziyade insanları mutlu etmek, manevi olarak mutlu etmek istiyorlar. O yüzden de özel günlerde çok fazla bağışlarımız oluyor. Yani doğum günü hediyesi olarak bir köye yemek ısmarlıyorsun. Yani ve bunun fotoğrafı geliyor yani. Hediye sadece bir fotoğraf. Bir fotoğrafla dünyanın öbür ucundaki çocukların doymasını sağlıyoruz. Yemeklerimizin fotoğrafından da gönderdim sana. Onları da paylaşabiliriz. Yemeklerimiz yapılırken. Bu arada şu an 15 kişi çalışıyor benimle birlikte. 15 aileye de para kazandırmaya başladı. İnsanlar... Bu arada özür dilerim, sorular da gelmiş ufaktan. Devlet size orada destek veriyor mu diye sormuş İlayda. Yeni gördüm soruyu. Belediye başkanı. Belediye başkanlığı ne zaman demiş. İsimleri bekliyorum. Evet ya. Devlet size destek veriyor mu? Burada bir sürü NGO var. Benim gibi yemek dağıtan var mı onu bilmiyorum ama buradaki NGO'ların çoğu misyonerlik üzerine çalışıyorlar burada. Benim onların diniyle, işte siyasi görüşleriyle, dilleriyle, ırklarıyla hiçbir derdim yok. Benim tek derdim onların karnı doysun, çocuklar sağlıklı büyüsün, bir ihtiyacı olduklarında bana gelsinler. Devletin ilk 2 yıl benden haberi bile yoktu. Hani orada yemek mi yapıyorum hiç haberi bile yoktu. Sonra biz okulda açınca, dersler başlayınca bir köyün şefi, bizim köye şefler bakıyor. Biraz değişik buradaki yönetim sistemi. Kabile yönetimi gibi. Şef aynen geliyor. Gelmesi de şeyden değil, okuldan değilmiş. Onu da sonra öğreniyorum. Benim yanımda çalışan kadınlardan biri muhalefet partisini destekliyormuş. Ve köydekilere diyormuş bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman şefe gitmeyin, sistire gelin diyormuş. Herkes bana geliyor. Bu şekilde resmen güç savaşı başladı aramızda. Haydi. Okulu kapattı, ev inşaatlarını durdurdu, yemeği durdurdu. Ben aylarca onun her engeline yeni bir çözüm bulup gittim ve ben kazandım.
Bu arada halkla ilgili bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki. İşte bu şeyleri hallettik biz. Defalarca toplantılar yaptık, ettik falan filan. Köyün şefi en sonunda dedi ki, köye 10 tane yeni ev yaparsan, evleri eski olanları yenilersen, yaptığın şeye devam edebilirsin dedi. Ben de tamam dedim. Bunu şef mi söyledi? Şef söyledi. Şef. Ben de yaparız dedim. Ne olacak yani, sırayla yaparız. Para geldikçe yaparız. Tamam dedik, anlaştık. Dedi ki bize yarın toplantı var bizim bahçede. Ben de sanıyorum ki kendi aramızda toplantı yapacağız. Bir gittik, böyle rütbeli, giyinmiş adamlar gelmiş. Bir sürü kocaman bir masa yapmışlar. Masada meyveler. Sonra halk geldi, köylü geldi. Hepsi oturduk. Mikrofonla konuşma yapılıyor. Bu arada benim İngilizcem iyi değil. Yanımda bir arkadaş var. Ben ona Türkçeyi söylüyorum. O İngilizceyi tuk şoförüne söylüyor. Tuk şoförü de Kımerci olarak onlara çeviriyor. Böyle çevirim şeyimiz var. İşte anlattı, sonra bana verdiler mikrofonu. Ne diyeceğim ben? Aldım Susu Dey dedim. Susu Dey tek bildiğim şey o ara. Herkes beni alkışlıyor falan. Sonra dedik ki yani köylülerin bir sorusu var mı? Çünkü yeniden başlıyoruz. Tamam bizi tanıyorlar ama bir şey soracaklar mı? Çünkü adam dedi ki sağlıkla ilgili bir sorunuz olduğu zaman oraya gideceksiniz. Evle ilgili bir sorun olduğunda oraya gidecek. Ne olursa bana gelecekler. Bunu söyledi. Biri el kaldırdı. Biz de diyoruz ki herhalde hasta ya da işte bir şeye ihtiyacı var, soracak falan filan. Yanındaki sevgilisi mi dedi. Bizler saf ve temiz bir halka yardım ediyorum. Orada bir de vardı. Sana bir şey imzalatıyorlardı. İmza yok ama parmak basıyordun değil mi? O gün bana bir sürü kağıt fikrim yok. İçimden dua ediyorum. İnşallah şefle evlenmiyorum şu an diye. Böylece yasal bir şekilde oraya 2 yıl sonunda geçtin yani değil mi? Evet, 2 sene sonra tanımaya başladılar. 2 sene boyunca hiç devlet yok. O devlet olayı çok acayip ya. Kim ne yapıyor orada hiç bilinmiyor yani hani. Herkes kafasına göre. Birisi birinden şikayet etmediği sürece öyle şikayetle zaten edebileceğim kurum yok yani öyle. Yok, bir de çok güzel. Benim yardım ettiğim köy kocaman bir köy. Ama ben sadece nehir kenarında yaşayan insanlara yardım ediyorum. Evet. Ve bunu oradaki herkes biliyor. Kimse de başka bir köyden gelip de demiyor ki sen onlara yemek veriyorsun bize de ver. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. 5 yıl boyunca. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Yani yemek yapılıyor, her şeyi çok yapıyoruz. Bazen yetmiyor sefer taslarının. Hemen dolu olanları açıyorlar. Ondan biraz. Kimseyi boş göndermiyorlar. Böyle yağma gibi de olmuyor yani değil mi? O çok fazla. Bir çocuklarda çikolata dağıtırken olur da o çocuklar her zaman yapar onu. Ya yetişkinlerde o da yok. Yok. Şimdi çocuklar da mı çikolataya da mı koşmuyorlar? Ben hatırlıyorum çünkü. Diyorlar hepsine vereceğim. O ilk başlarda gittiğimiz dönemlerde hani geldi dağıttı gitti olacak. Evet. Çikolata bir başka bir şey alıp veriyorum. Hani biliyorlar artık, güveniyorlar. O güven önemli. Evden bahsettin ya, hani 10 tane aile ev yapmaktan falan. Hani şimdi herkesin kafasında o ev yapacak kocaman evler falan diye şey oluyordur. O evi bir anlatsana. Hatta üstte pembe, altta mavi olan var. Zaten bunların arsası yok. Tamam. Eski evlerinin olduğu yere eskisini yıkıp yenisini yapıyoruz. 3 metreye 5 metre, 4 metreye 6 metre en büyüğü. Evet en büyüğü 4 metreye 6 metreydi. Şöyle evler. Minnacık tahta şeyler. İçinde bunun mutfak falan hiçbir şey yok. Hayır. Değil mi? Hala öyle değil mi? Öyle. Sadece tahta yani. Hani üstünde de yani metal bir şey var. Bunların arsası olmadığı için nehrin üzerine yapıyoruz evleri ve betonarme ev yapmak yasak. Ve şeylerin üzerine böyle uzun bacak ne diyorlar kolonların üzerine yapıyoruz ki nehir high sezonunda yağmur yağdığı zaman çok fazla sonda çok fazla suyla doluyor. O yüzden yerden yüksek merdivenle çıkabilecekleri tek göz evler yapıyoruz. Ama artık tuvalet yapmaya başladık. O bayağı iş ya. Ama... Bu arada ufak bir bilgi vereyim de detaylandırayım. O Kamboçya'da şöyle bir yasa vardı. Suyun üstünde konaklamak serbest. Hani su kimseye ait değil gibisinden. Onun için su olarak algılanan bu nehir kenarlarına ev yapabiliyorlar. Yani suyun üzerinde kalmak kaydıyla. İlk fotoğrafları böyle başladın ve insanlardan nasıl duyurdun? Yani bu fotoğraflar nasıl gözükmeye başladı insanlarda? Sosyal medyayı açtın, bunu
yaymaya başladı, o süreçten bahsediyorum. Facebook fan sayfamız vardı. Orada paylaşıyordum. Benden ziyade bu yardımı yapan kişiler paylaşıyorlardı. Onu tanıdıkları, işte şunu da gördüm, ben de yapmak istiyorum, bunu da gördüm, ben de yapmak istiyorum diye. Günlük yemek gideri $75 ama ben geldiğimde dolar 2.400'lerde falandı. Çok fazla bir para değildi. Ama şimdi Good old days. Dolar arttıkça daha başka, hani herkesin bütçesine uygun bağışlar yapmaya başladık. İşte dondurma ısmarlama, pirinç yapıyoruz bu aralar. Süt ve mamayı ekledim. Hani herkes bir şey seçebilsin diye. Aslında bütün para havuzda toplanıyor. Dondurma ısmarlayanın parasıyla dondurma alamıyoruz. Çünkü eğer dondurma alsam, dondurma en uygun olduğu için herkes dondurma ısmarlıyor. Köyde yemek yerine dondurma dağıtmam gerekecek. O yüzden havuzda topluyoruz. İşte inşaata mı gerekiyor? Biri hastaneye mi gidecek? Çocuklara burs mu lazım? Hepsini bu havuzdan kullanıyoruz. İşte dondurma şu kadar, pirinç bu kadar, bu kadar, bu kadar. Onlar bana dekontla birlikte kim için olduğunu gönderiyorlar. Hani kime hediye etmek istediklerini gönderiyorlar. Ben de ona göre listeye yazıyorum. Sonra öğretmene gönderiyorum şimdi. Öğretmen çekiyor, bana geri gönderiyor. Ben de fotoğrafları adlandırıp ondan sonra sahibine geri gönderiyorum. Mailden listeyi oluşturup öğretmene gönderiyorum. Artık bir düzenimiz var. Her fotoğraf için ayrı bir arka planımız var. Normal bağışlar için Living Quilt yazan bir arka planımız var. Sevgililer gününde kalp oluyor. Süper. Bir nevi stüdyonu oluşturdun yani orada. Evet. Yılbaşı konseptimiz çok güzel oluyor. Ben çok yılbaşını seviyorum. Şimdi çocuklara basketbol fotosu aldım. Ve boş bir alanımız var. Tam basketbol oynayabilecek bir yer. Ustaları çağırdım. Dedim ki buraya beton atın. Çocuklar basketbol oynayacak. Tamam, çok güzel attılar. Etrafını çevirdiler. Süper. Öbür gün bir geldim. Her yer tavuk ayağı. Dedim bu tavuklar kimin? Pisetli tavuklarıymış. Tavukları dedim, hani kapatacaksın, tekrar usta gelecek. Kuruyana kadar tavuklar çıkmayacak. Tamam dedim. Öbür gün tekrar usta çağırdım ve öyle sadece üzerine sıva gibi de yapılmıyor. Bayağı çimento kum gidiyor. Orayı tekrar yaptık. Tamam, piset bak. Tavuklarına sahip çık. Öbür gün geldim, yine tavuk ayakları. Kafayı yiyorum ha. Basket sahasında. Yaptım, yine aynı şey. Dedim ki ya bu tavukları keselim dedim. Ya sen buradan gidersin dedim. Bir kere daha tavuk ayağı olursa işine son veririm senin dedim. Tavuk yüzünden orada katil olacaktım. Okey dedi o da tabii ki. Okey dedi. Ne kadar ciddi olduğumu anladım. Şimdi sorular gelmiş. Freelance işlere hala devam ediyor musunuz? Yoksa sadece aynen bakmamışım ben. Evet, ilk başlarda ben nasıl anlatayım? İlk zamanlar aşevi benim de. Hani insanlar yoktu, bilmiyorlardı. Ben işlerimi yapıyordum. Kazandığım parayla aşevini idare ediyordum. Ama sonra işte bağışlardı, okuldu, yemeklerdi, yeni inşaatlardı derken ben artık aşevinin elemanı oldum. O yüzden freelance işleri de yapamıyorum. Sadece kendi köyle ilgili işleri yapabiliyorum. Peki ailesi ve arkadaşları nasıl tepki? Yani aileniz ve arkadaşlarınız nasıl tepki gösterdi? Bir Türk annesi ben Kamboçya'ya gideceğim diyen bir evladına ne tepki verdi? Arkadaşlarım iddiaya girdiler. En fazla 2 aya dönersin. Hatta bulamazsın sen gideceğin yeri diye. Annemlere söylemedim. Çünkü söylersem beni ikna etmeye çalışacaklardı. Edemeyeceklerdi ve onlar üzülecekti. Buraya gelip bütün düzenimi kurduktan sonra ablamı aradım, ona söyledim. Zaten Büyükada'da yaşıyorum. Ablam Bakırköy'de ve gelip gitmesi çok zor. 2 ayda, 3 ayda bir buluşabiliyorduk. Annem de Samsun'da yaşadığı için, hani gelemeyeceği için İstanbul'daymış ama Kamboçya'da fark etmeyecekti. Burada her şeyi yoluna koyduktan sonra ablamı aradım. Dedim ki ben Kamboçya'dayım. Anneme sen söyle, önce bir şoku atlatsın, sonra ben konuşurum dedim. Annem şey demiş, Kamboçya'da neresiymiş, sorarlarsa Çin'e okumaya gitti derim demiş. Fotoğrafları gönderirken de işte çok teşekkür ederim, fotoğraf ekledir, sağlıklı günler dilerim gibisinden bir şey yazıp hepsini onu kopyalıyorum. Dün kafam o kadar karışıkmış ki kopyalamışım herkese. Sabır diliyorum, mekanı cennet olsun. Gördüm galiba onu ya. Herkese. Sonra ilk mailinden sonra hayır ölmedim mailinden sonra eyvah dedim. Herkese özür maili gönderdim.
Ben bir de halkın tepkisini merak ediyorum. Onlar size nasıl davranıyor? Yani nasıl bir reaksiyon gösteriyorlar? Onları merak ettim. Ben ilk giderken çok korkmuştum. Ne yapacaklar? Hani bir yabancıyım sonuçta. Türkiye'de bir köye gitsem, ben burada yemek yapacağım desem, bu kim derler, tamam mı? Şuna bak işte şort giymiş gelmiş, işte bekar mı, kocası yok mu, yemeklerimize ne katacak, işte kocalarımızı mı ayartacak? Bir sürü soru olur Türkiye'deki insanların kafasında. Hele benim gittiğim gibi saçma sapan bir köye gitsem, ben size yemek yapacağım desem, ama burada sanki yıllardır beni bekliyormuş bu insanlar. İlk yemek dağıttığımız gün o kadar çok utandım ki bana sarılıp işte ellerini böyle birleştirip dualar etmelerinden. Hani kaçtım resmen. Kadınlardan, evlerden kaçtım utancımla. Çünkü ben bir şey yapmıyorum ki ekstra. Sadece olanı paylaşıyorum ki bu hepimizin yapması gereken bir şey. Ve şimdi de ben onların kız kardeşleriyim. Bonsrey diyorlar bana. Kaç tane şu anda? 200 kişi falan değil mi? Çok fazla. Köyün nüfusu... Nüfusu artıyor mu? 5 yılda onlar artmıştır ya. İlk gittiğimde zaten 55 tane ev vardı. 5 kişiden, 6 kişiden saydım. 100 falandı. Sürekli doğuruyorlar. Ben hatırlıyorum işte bir kere bunları Luna Park'a götürmüştük ya. Her yerden çocuk çıkıyor. Ben hayatımda o kadar çocuğu böyle çok acayip bir şeydi yani böyle. Fışkırıyor böyle, her yerden çocuklar geliyor falan, zıplıyorlar üstüne yapıyorlar. Ya okula falan gidersin de yani okula görürsün bahçede de, yani oradaki çocuklar senin üstüne atlamaz yani. Orada bir de var yani böyle. Hepsinde enerji patlamasını sende yaşıyorlar. Köyde hep beraber bir yılbaşı gecesi yaptık. Gecenin sonunda Özgür bana tek bir soru sordu. Neden? Aynen ya yani. Neden? O kadar yorulmuştum ki. Pastayı ben yaptım, hediyeleri ben verdim. Herkes benimle oynamak istiyor, herkes bana sarılmak istiyor. Ve Özgür gecenin sonunda neden diye sordu. Ama o zaman bu kadar ilerlememiştin yani Daha okul inşaatını yeni yapmıştık. Evet yani değildi. Sonuç yoktu. Sadece böyle gidip yani orada. İşte çocuklara bayram harçlığı verir gibi şeker dağıtıyordun yani. O söylediğin zaman da. Yani oturunca her şey. Her şey yolunda. Herkes ne yapacağını biliyor. Görevler belli. Bizim niye orada olduğumuzu biliyorlar. Bir soru gelmiş bu arada. Çocuklarla nasıl anlaşıyorsunuz? Sürekli yanınızda İngilizce bilen biri oluyor mu? Onlar İngilizce bilmiyorlar ki. İngilizceye ihtiyacımız yok onlar. Onlar bana bir şeyler diyor. Ben onlara bir şeyler diyorum. Hani ben onların ne demek istediğini anlıyorum. Onlar benim ne demek istediğimi anlıyor. O şekilde anlaşıyoruz. Yoksa dillerimizi anlamıyoruz. Umarım gelecekte resmi olarak da orada görev yapabilirsiniz ve tarihsel olarak kalıcı olursunuz. Evet. Tarihsel olarak tarihsel olaraktan kastın ne tam olarak? Hala heykelimi dikmediler. Yani şöyle, heykelden değil de heykelden ziyade işte şu andaki büyüttüğünüz, yani büyümelerine yardımcı olduğunuz çocukların da çocuklarına anlatacak bir hal almak. Hani bir Robin Hood değil de yine de hani orada işte aynı vardı. Yani çocuktan çocuğa, kulaktan kulağa bir hikaye gibi gitmekten bahsediyorum. Tek isteğim o, biliyor musun? Böyle biri ileride bir zamanda işte köyümüze bir gün bir kadın geldi diye bir cümle kurması. Böyle başlaması. Yoksa başka bir beklentim yok. Çikolata filmi gibi. Ya, tabii ki bir beklenti yok ama hak ettiğiniz bir şeydi bu yani. Çünkü insanlar bazen çok fazla mütevazı olmaktan da kaybedebiliyor. Hani bu saygınlık da olur ileride sizin için ve sizin mesela çocuğunuz da orada sizin gibi devam edecek. Anladınız mı? Ya olursa. Bilmiyorum. Mesela işte sizin başınıza bir şey gelirse ablam veya kardeşim var dediniz. Belki o gelecek. Hani sizin isminizin orada sürekli geçmesini diliyorum. Yani benim söylemek istediğim buydu aslında. Ben de çok istiyorum. Yani devamlılığı olsun. Burada ben olmasam da. Benim köyden 4 tane çocuğum var. Ben köye geldiğim günden beri benim peşimde, yanımda, sağımda, solumda olan çocuklarım var. Bunların hepsi babaları terk etmiş ve okulu da bırakmışlar. İş de yok. Hani çalışmaları da gerekiyor. Ben şehirde bir restoran açtım ve bunlar teker teker dibimde bittiler. Diyorum ki hayır, okula gitmiyorsun. Okula gitmen gerekiyor. Ya bak, ben senin okul masraflarını karşılayacağım. Lütfen okuluna dön. Ama o kadar çok zaman geçmiş ki üzerinden. Okula da geri dönemiyorlardı. Bu 4 çocuktan birine yemek yapmayı öğrettim. Öbürüne kebap yapmayı öğrettim. Öbürüne pizza yapmayı öğrettim. Öbürü de yardımcı eleman oldu.
Sonra bir kanal buldum. Bunları okula kayıt ettirebildim. Ama köydeki okula değil, şehirde hemen bir arka sokaktaki okula kayıt ettirdim. Sabahları okula gittiler. Öğleden sonra İngilizce kursuna gittiler. Akşamları da restoranda çalıştılar. Onlar benim her şeyim. Evim onların, bilgisayarlarım onların, telefonlarım onların. Yani şu an köydeler ve o kadar çok özlüyorum ki. Hani onlar benim yanımda çalışan değiller aslında. Hatta arkada bir tane marketimiz var bizim. Bir gün markete gittim. Marketçi bana dedi ki senin 5 tane çocuğun var değil mi dedi. Ben böyle bir şaşırdım. Hani bir tane çocuğum var zaten yanımda olan sürekli köyden. Onlar da benden bahsederken mami mami diye bahsediyorlarmış. Yani ben olmasam benim yerime bakacak o 4 çocuğum var şu an. Bunu devam ettirebilecek. Bir soru daha var. Bir dönüş planı var mı yoksa sonsuza dek orada mısınız? Dönüş planı değil de hani şöyle söyleyeyim. Burada 6 yıl olacak artık ve artık nefes alamaz zamanlara gelmeye başladım burada. Tabii ki Özellikle karantina dönemi. karantina dönemi. Hani nedir? Bir ay Türkiye'ye giderim, gelirim. İşte bir ay başka bir yere giderim, gelirim. Hep burada bir hayatım olacak benim. Artık Kamboçya hayatımdan çıkabilecek bir noktada değil. Yani bu benim hayatımda hep olacak bir şey ama mesela ben Bali'de bir tane köy buldum. İşte Orada da mı buldun? Gözüne kestirdin mi orada da? bilmem kaç yıl önce patlamış ve oradaki doğa ölmüş. O yanar Ubud'un yukarısı mı? Ubud'un arasındaki o yanardağın lavların arasına gittik biz bu. Çok güzel bir yer orası ya. Çok acayip bir yer. Taşların arasından yeni bir hayat çıkmaya başlamış. Böyle yapraklar, fidanlar çıkmaya başlamış ve hemen dibinde de bir tane köy var. Ve benim buradaki aşevinin adı da Living Field. Yaşam tarlaları. Bir yaşam tarlaları da orada kurmak istiyorum. Yani Bali ile burayı. Bu arada bundan hiç bahsetmedik. Evet, ondan da bir bahsedelim. Aşevi'nin tam karşısında ölüm tarlaları var. Ölüm tarlaları şu. Pol Pot diye bir diktatör geliyor Kamboçya'nın başına. Bu Vietnam Savaşı'ndan hemen sonra. Ve dünyadaki oran olarak en yüksek katliamı yapıyor. Yani 8 milyon halkı var o sırada. 2 milyonunu öldürüyor. Yani her 4 kişiden birini öldürüyor ve öldürdüğü kişiler hep eğitimli kişiler. Artık böyle gömecek yerler olmadığı için böyle üst üste atıyor falan filan böyle yani toplu mezarlar falan oluyor. Tam mezar bile değil yani toplu çukurlar yani böyle. Bu da tam... Onlardan birisi tam aynen yardım ettiği köyün karşısında ve Killing Field olarak geçiyor. Böyle kafatası şeyleri var. O da karşısına Living Field ismiyle açtık ki bence süper bir isim olmuş oldu. Çocuklara hayat veriyor. Hep şeyden bahsettik. Bugüne kadar nasıl geldiğinden falan. Peki sence bundan sonra nasıl ilerler sosyal medyada fotoğraflar? Aşevi ile ilgili diyorsan hani ya hep böyle bir yerden sonra mesela olur ya insanlar hani işte 5 yıldır bu da aynı şeyi yapıyor falan filan deyip artık yani onu bir geliştirmen gerektiğini düşünüyor musun? Yoksa bu klasik olarak mı devam etmeli fotoğraf? Bu işte oldu stil bu yani. Yani burada estetik değil de içerik önemli deyip öyle mi devam etmeyi planlıyorsun? Bazen böyle talepler geliyor. İşte kırmızı giysin, kız çocuğu olsun, şu olsun, bu olsun. Ben bu insanların parasını... Aktör mü seçiyorlar? Ben bu insanların parasını istemiyorum zaten. Bize yaptığı şeyin bağış olduğunun bilincinde olan insanlar bize yardım istiyorum. Ben çok kişinin parasını geri gönderdim. Hani bir dondurma ısmarlayıp köyü satın aldığını sanan insanlar var. Hayır bu çocuk ama ben şöyle bir şey istemiştim. Bu böyle olmamış. Böyle kafamın içindeki iç sesler. Hayır diyorum bizim bir standartımız var. Tek çocuk, tek kağıt ve sırada kim varsa onunla ve hani bu yaptığımız bağış. Karşılığında bir şey olmadan yapılması gereken bir şey ama biz bir hediye vermek istiyoruz karşılığında. O yüzden fotoğraf gönderiyorum. Ben sanat yapmıyorum ki sanatımı geliştirmek için şeyler yapmaya uğraşım. Böyle devam edecek. Ama ne oluyor? Seninki zaten sanat fotoğrafından ziyade haber fotoğrafına daha yakın bir şey. Yani anı yakalıyorsun ya da o bilgiyi veriyorsun ya da ne diyeyim belgesel fotoğrafçılığına daha yakın bir şey. Yani estetik çok ikinci planda yani. İlk zamanlar her bağışın fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyordum. Ve artık olmuştu. Ben sanki buraya insanlara yardım etmeye değil de insanların özel günlerini kutlamaya gelmişim gibi hissetmeye başlamıştım. Öyle o kadar aşırı bir stres altındaydım ki ondan sonra dedim ki hayır ben burada işimi yapacağım.
Tamam, fotoğrafı çekeceğiz ama sadece bağış yapan insana göndereceğim. İsterse paylaşır, isterse paylaşmaz dedim. O zamandan beri sosyal medyada çok fazla bağış fotoğrafı paylaşmıyorum. Sadece özel günlerde, işte anneler günü geliyor mesela, paylaşım yapmaya başlayacağım ki insanlar nasıl fotoğraflar çektiğimizi görsünler diye. Onun dışında eskisi gibi günlük rutin olarak fotoğraf paylaşımı yapmıyorum. O yüzden de beni Bu iyi takip olmuş. edenler çok fazla sıkılmıyorlar. Hı hı. Var Yani mı? soru değil de işte Bali hedefinden sonra bir üçüncü hedef var mı diye soracak. Yani bu tarz bir şeyler. Hani böyle artık şey nasıl derler, markalaşma gibi, hani franchising gibi oralara buralara dağıtacağınız adamlar falan var mı? İsviçre'de açmak istiyorum. Yani şöyle bir şey, ben şimdi köyde bir konsept yapıyorum ve o bize orayı döndürüp para kazanabileceğimiz bir hale getirmeye çalışıyorum ki ben başka ülkelere de açabileyim. Benim en çok istediğim şey bunu Afrika'da yapmak. Ama Afrika beni biraz korkutuyor. İnsan kaçakçılığı, şuydu, buydu. Bunlar beni korkutuyor. Ama Asya'da gerçekten çok fakir ülkeler var ve ben bu Living Fields 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde devam etmek istiyorum. Güzel bir soru gelmiş. Yardım ettiğiniz insanlar kendi kendine geçindirme durumuna geçtiler mi? Şu an Balık vermek yerine balık tutmayı öğretiyor musunuz? bununla uğraşıyoruz. Biraz önce dediğim para kazanmaya başlayacağımız sistemde insanlar para kazanmaya başlayacaklar. Yani bizimle birlikte iş çalışarak. Şu an 15 kişi çalışıp kazanıyor zaten. Kadınlar için bir tane atölye açtık. Onlar takı yapıyorlar. İnsanlar para kazanmaya başladılar. Zaten ilk baştan beri amacım onlara balık vermek değil, hep beraber balık tutmaktı. Onlara balık tutmayı öğretmekti ama buradaki şartlar oradan göründüğü kadar kolay değil. Yapıyorsun. Hepsi birden çöpe gidiyor. Çünkü ülkede kanun, kural denen hiçbir şey yok. Bu arada biz yemek dağıtamıyoruz koronadan dolayı. Onun yerine her salı günü gıda yardımı yapıyoruz onlar pişirebilsinler diye. Kuru Ya, o da gıda bir şey yardımı sonuçta. yapabiliyoruz. Et, tavuk veremiyoruz çünkü gerçekten buzdolabı girmedi daha köye. Şey geldi aklıma, hani orada Türk yemekleri denemişsinizdir yani, insanları yedirmeyi, hani ne oldu, damak lezzetleri falan, Şimdi ben sıkıntı yaşadınız mı? İlk giderken plan yapıyordum. Bir gün kuru fasulye yaparım köyde, bir gün şey yaparım, musakka yaparım, nohut yaparım. Bu planlarla geldim. Çünkü ben yemek kitabı yapıyorum Türkiye'de de. Hani durup dururken bir aşçılık kariyerim oldu. O da başka bir hikaye. Ondan sonra Türkiye'den kavurma getirdim ben. 5 kilo kavurma ve kavurmamın sonuyla pilav yaptım. Ev sahibim de bana sürekli yemekler getiriyor. Ona da bir tabak kavurmalı pilav verdim ki hani ben de ona Türk yemeği vereyim diye. Yarım saat sonra bir baktım benim kavurmalı pilav köpeklerin yemek kabında. Ve ben onu görünce böyle beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle utanmasam alıp eve götürecektim. Çünkü kavurmamın sonu o kadar kıymetli ki benim için. O gün anladım ben, yemek zevklerimiz, damak tatlarımız tamamen farklı ve Kamboçyalı bir aşçı buldum. Yani o riske giremezdim. Eğer köylüler kuru fasulyemi beğenmeseydi ben küsüp eve geri dönerdim. Yani sevmiyorlar. Çok büyük dert ya. Hiç aklıma gelmeyecek. Değil mi? Hani emeklerinin boşuna Evet ya. falan düşünürsün ve bunlar için mi yapıyorum lan deyip eve İşte gidebilirsin. geldim ben. Kuru fasulyemi beğenmediler. Geri döndüm. Neden? Kuru fasulyemi sevmediler. Ben Evet. kendi adıma teşekkür ediyorum sorularımı cevapsız bırakmadığınız Ben için. teşekkür ederim hepinize. Umarım daha güzel olur her şey. Her şey Evet. sizin Umarım bir açınızdan ziyaret daha iyi gider. edersiniz köyümüzde. Teşekkür ediyoruz Umarım. o zaman. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet. Kendinize çok Ederiz. dikkat edin. Tamamdır. Görüşmek üzere. Teşekkür Herkese. ederim. Ya da Görüşürüz. verdiniz. Tamam. Bye bye.